Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü model çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere çiçek kabartmalı güzel bir modelle geldim. Bebek örgülerine çok yakışacak bir örnek arkadaşlar. Çıtı pıtı, yapımı da bir o kadar kolay bir model. Şöyle hemen modelin yapımı için arkadaşlar ipimi tanıtayım. Nako Elite Baby ip kullanacağım. Bebe yünü. Şöyle renk koduna gelince rengimizde arkadaşlar tatlı bir pembe rengimiz var. Daha çok bu model kız çocuklarına gidecek bir örnek. Şöyle renk kodumuzda bu şekilde, şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler seçebilirsiniz. Evet, modelimiz biraz detaylı ama kolay bir örnek arkadaşlar. O yüzden bir örnek üzerinde anlatacağım. İlmek sayılarımızı da hemen zaman kaybı olmasın diye attım. Şimdi sayılarını vereceğim arkadaşlar. Sayılarımız ne yaparsak yapalım arkadaşlar, 12 ve 12'nin katları artı 6 ara ilmeklerimiz artı kenar ilmeklerimiz için 2 tane ilmek. Yani 12 ve katları artı 8 ilmek. Şöyle hemen ilmek üzerinde anlatayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bir modelim için hemen şurada artı eklediğim 2, 4, 6 modelim için 2 ilmeğimizde bir bu kısmı, bir de bu kenar kısmı için ayırdığım ilmeğim. Evet arkadaşlar, hemen modelimizin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlayalım. Yapacak olan arkadaşlarıma da kolay gelsin. Evet, alt kısmına yeleklerde, hırkalarda lastik yakışan bir model. Fakat bu modelden çok güzel battaniye de olacağını düşünüyorum. Alt kısmına haroşa gidebilirsiniz ama yeleklerde lastik üzerine kurarsanız daha hoş duracaktır. Hemen ilk sıramdan başlıyorum. Modelimi bu kısımdan kuruyorum arkadaşlar. İlk sırada modelimi kuruyorum. İlk sıram olduğu için ilmeğimi örerek aldım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters ilmeğimi ördüm. Buradaki 6 ters ilmeğimiz haroşa olarak ilerleyecek. Örgümüzün ön kısmında da arka kısmında da ters olarak öreceğiz bu ilmeklerimizi arkadaşlar. Hemen 6 tane 2, 4, 6 ilmeğimden sonra modelimi kuruyorum. 7. ilmeğimde modelimi kuruyorum. Burada bir tane aldım. 1, 2 doladım. 3, 4, 5. Bir tane ilmekten 5 tane ilmek çıkardım ve bu şekilde şişimde bekletiyorum. Buradaki hemen sıradaki ilmeğimi 1, 2, 3, 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar 4 düz ilmeğimden sonra 5. ilmeğimden 1, 2, tekrar alayım, 2, 3 ördüm, 4, 5. Yine bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. Buradaki ilmeklerimi, kenardaki ilmeklerimi bu kenar kısımda olduğu gibi ters örüyorum. 2 örnek arası arkadaşlar 6'şar tane haroşa ilmeğimiz olması gerekiyor. Katlarını ayarladığımız zaman buradan sonra şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi siz bunu büyük sıra yapacağınızda burada bu kenar ilmeğini saymazsak kenar ilmeğinden hemen yine bu yapmış olduğumuz tomurcukları diyelim, yani fıstıkları yapmalısınız. Ben şimdi model detaylı olduğu için bir örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar. 2, 4, 6. 6 ilmeğimden sonra hemen kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Birinci sıramı bu şekilde yaptım. İkinci sıramızda arka yüzünde örgümüzün kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Yine
Buradaki ilmeklerimi ters haroşa oluyor arkadaşlar. Yine arka sırada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece şu yapmış olduğumuz fıstık bölümünde ufak bir değişikliğimiz olacak. Şimdi hemen sayıyorum. 2, 4, 5. 6. ilmeğimi de ters bir şekilde örüyorum. Buradaki 5 tane ilmeğimi örmeden hemen 2, 3, 4, 5. Yani diğer şişime alıyorum. Tekrar aradaki 1, 2, 3, 4 tane haroşa ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine ipim kendimden tarafta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimi diğer şişime aldım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen 3. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 3. sıramızda ise kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada yine haroşa ilmeklerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Şimdi burada yapacağımız işlem var. Burada toplamış olduğumuz 5 tane ilmeğimiz var. Bu ilmeğimizle bu 2 ilmeğimizin yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle arka yüzden 2 tane ilmeğimi alıyorum. Buradaki ilmeklerimi 5 tanesini birden diğer şişime alıyorum. Bu kısma kaydırıyoruz. Şişime tekrar taktım. Bunları düz bir şekilde, zaten düzüdü ilmeklerimiz, düz bir şekilde örüyorum. Tekrar buradaki 5 tane ilmeğimi yine şöyle tek seferde düz bir şekilde ördüm. Şimdi burada yine 2 tane ilmeğim var. Bu sefer bu toplamış olduğum ilmekleri bu kısma alıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi arkaya alacağım. Şimdi burada 5 tane ilmeğimi şişime aldım. Yerlerini değiştiriyorum. Yani 2 fıstık bölümünü, ikisini bir araya getiriyoruz şöyle arkadaşlar. Burada devam ediyorum. Önce buradaki 5 tane ilmeğimi şöyle bir genişletiyorum. İçten dışa doğru. Şöyle tekrar şöyle bir kesim yaptım. İkisini bir araya getirdim. Tekrar 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Devam ediyorum. Buradaki haroşa ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Tekrar modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Arka yüzde de, ön yüzde de bu haroşa kısmı haroşa, sadece 4 ilmeğimiz var üzerinde işlem yaptığımız. Onlar ön yüzde farklı. Evet, her bir ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum. Evet, modelimin ön yüzüne geldim. Şimdi yapacağımız yine işlemimiz var arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi yine ters bir şekilde örüyorum. Burada kaç tane ilmeğim var? 2, 4, 5,
6. Tekrar sayalım. 2, 4, 6 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 tane düz ilmeğimiz var burada. 2 düz ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Burada hemen tekrar fıstık bölümümüz var. Onu nasıl yapacağız? Bir fıstığın üzerinde ilmeğim, bir de diğer fıstığın üzerinde ilmeğim var arkadaşlar. Bunun hemen şöyle yerlerini değiştiriyoruz. 2 ilmeğimizin yerlerini değiştirdikten sonra arkadakini öne, öndekini arkaya aldık. 1, 2, 3, 4, 5. Bir fıstık daha yaptık. Diğer ilmeğimi de aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Yine 1, 2 düzümüzü yaptık burada. Tekrar devam ediyorum. Buradaki haroşa ilmeklerimi 6 tane örüp kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzünden kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Sadece fıstık bölümünde örmüş olduğumuz ilmeklerimizi örmeden, artırmış olduğumuz ilmekleri örmeden alıyoruz. Burada saymayı unutmayalım arkadaşlar. Burada kaç tane ilmeğimiz? 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğimizi ördük. Buradaki ilmeklerimizi ise yine sayarak alalım ki artırma, eksiltme yapmayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aldım ve tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeklerimi, haraşo olan ilmeklerimi örüyorum. Sayalım. 2, 4, 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi düz ilmeklerimize geldik. Şimdi artık buradaki ilmeklerimizi şöyle arkadaşlar kenar kısımlarına denk getireceğiz. Burada ne yapıyorum? Şöyle 5 tane ilmeğimi şişime taktım. 2 tane ilmeğimi de diğer arka yüzünden arka tarafa aldım. Tekrar şişime taktım. Burada içten dışa doğru hemen bu kısma doğru açıyoruz. Şöyle bir kesim. İçten dışa doğru. Tabii benim masaya değdiği için biraz zorlanıyorum. Sizler daha kolay yapacaksınızdır. Şöyle bir kesim yaptım. Burada yine buradaki 2 öndeki düz ilmeğim ile fıstık bölümünün yerlerini değiştireceğiz. Bunu da yine şöyle bu ikisini düz bir şekilde örüyoruz. Şu arkadaki düz ilmeklerimizi yine orta kısma getireceğiz. Bunu da yine arka kısımdan şöyle 2 ilmeğimi şişime aldım. Diğer ilmeğimi 5 tane ilmeğimi ise arka kısma aldım. Şöyle şişime taktım. 1, 2 düz ördüm. Şimdi 4 tane düzümüz orta kısma geldi arkadaşlar. 4 düz ilmeğimiz orta kısma geldi. Buradaki ilmeğimi de düz bir şekilde 5 tane ilmeğimi sola doğru kesmiş oldum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet
6 tane haroşa ilmeğim, kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Tabii modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek. Şöyle bir örnek olarak anlattım. Şimdi arkadaşlar modelimiz yerler değiştirecek. Bu örneğimiz, şuralara çiçek koyacağız. Bu çiçek üzerine ise haroşa gelecek. Hemen onu da kenar ilmeğimi aldım. Arka yüzdeyim. Bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Evet, bütün ilmeklerimi arka kısımda ters örüyorum. Evet, hemen kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar örneklerimizin yerlerini kaydırıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen burada kenar ilmeğimden sonra ikinci ilmeğimden ilmek çıkartıyorum. 1, 2, 3, şöyle biraz geniş tutalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 düz. Bakın hemen bu yapmış olduğumuz çiçeğin tam bir kanadının üzerine denk geliyor diğer kanadımız. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar arada 6 tane haroşa ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, çiçeğimizin üzerine haroşamızı geçiyoruz. Tekrar hemen yanındaki 7. ilmeğimden 1, 2, 3, 4, 5 ilmek çıkardım. Tekrar 1, 2, 3, 4 düz ilmeğimi ördüm. Yine kenarda ilmeğimden 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Yine hemen şu kısımlarına örneğimizi kurmuş olduk. Arka yüzünde ise bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüp şöyle buradaki çıkarmış olduğumuz ilmekleri örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek yine haroşa. Tekrar örmeden al. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa. Tekrar 5 ilmeğimi artırmış olduğum ilmeklerimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters. Tekrar ilmeklerimi alıyorum. Şöyle sayarak alalım ki 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bu 2 tane fıstığı yine şu alt kısımda yapmış olduğumuz gibi bir araya getireceğiz arkadaşlar. Hemen arkadaki 2 tane düz ilmeğimi öne alıyorum. Diğer ilmeklerimi 5 tane ilmeğimi arkaya aldım. Şişime taktım. Düz bir şekilde ördüm. Yine buradaki ilmeğimi de bu şekilde kestim. İçe doğru kestim. Şimdi tekrar buradaki ilmeklerimi 5 tane ilmeğimi şişime alıyorum. Bu öndeki düz ilmeklerimi arkaya alıyorum.
5 ilmeğimi şişime taktım. Şöyle bir genişletme yaptım. İçten dışa doğru bir kesim. Evet, masaya değdiği için burada biraz zorlanıyorum. Aldım. 2 düz. Ne yaptık? Buradaki fıstıkları bir araya getirdik. Tekrar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane haroşa ilmeğimiz vardı. Tekrar devam ediyorum. Yine ilmeklerimin yönlerini çevireceğim. 2 ilmeğimi öne, 5 tane ilmeğimi ise toplu bir şekilde arkaya alıyorum. İlmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Buradaki 5 ilmeğimi de tek seferde düz bir şekilde içe doğru kestim. Tekrar buradaki 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi yine öne doğru alıyorum. 2 ilmeğimi arkaya aldım. Buradaki ilmeğimi içten dışa doğru bir kesim yapıyorum. Şöyle içten dışa doğru kesimimi yaptım. Burada 1, 2 düz ilmeğimi örüyorum. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle tekrar modelimizi kuruyoruz. Örgümün arka yüzünde ise bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Hiçbir işlemimiz yok arka yüzde. Sadece artırmış olduğumuz ilmeklerimiz varsa onları örmeden diğer şişimize alıyoruz. Yine kalan ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Burada ilmeğimiz de yok. Düz bir şekilde örüyoruz. Evet, hemen ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Buradaki 2 fıstık üzerindeki ilmeklerimin hemen yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek. Tekrar diğerinden de 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. 2 düz ilmeğim vardı. 2 düz ilmeğimi ördüm. Yine aradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 haraşo ilmeğimi ördüm. Yine tekrar 1, 2 düz ilmeğimizi örüyoruz burada. Buradaki ilmeklerimin hemen yerlerini değiştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ikinci ilmeğimden 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Hemen arka yüzden örüyoruz. Evet, burada kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Haroşa ilmeklerimi örüyorum. Burada şöyle ilmeklerimizi yine 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi bu şekilde alıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimizi örüyoruz. Şöyle örgümüz
Örneklerimiz yer değiştirdiği için 10 tane arada tekrar artırmış olduğum ilmeklerimi diğer şişime alıyorum. Kenardaki ilmeklerimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin ön yüzünde arkadaşlar. Şöyle bunu sadece kenar ilmeğimi aldım. Şimdi buradaki düz ilmeklerimizi ortaya getireceğiz. Şöyle 5 tane ilmeğimi kenara, diğer 2 tane düz ilmeğimi ise ortaya aldım. Şöyle diğer şişime aldım. Şöyle 5 tane ilmeğimi bir genişletiyorum arkadaşlar. İçten dışa doğru bir kesim yapacağım. Aradaki düz ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Burada yine düz ilmeklerimi ortaya alıyorum. 5 tane ilmeğimi kenara, 1 2 düz ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmeğimi de düz bir şekilde ilmeklerimi kestim. Şöyle arkadaşlar. Devam ediyorum. Aradaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Hemen 2 tane düz ilmeğim var. Burada yine 5 tane ilmeğimi kenara, 2 4 2 ilmeğimi, 2 düz ilmeğimi ortaya alıyorum. Şöyle bir genişletme, içten dışa doğru bir kesim. Düz ilmeklerimi düz bir şekilde aradaki ördüm. Şimdi yine kenardaki arkadaki 2 ilmeğimi ortaya, 5 tane artırmış olduğum ilmeğimi ise kenara alıyorum. Tekrar hemen şunu hemen şişime aldım. Düz bir şekilde ördüm. Buradaki 5 tane ilmeğimi de düz bir şekilde kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Evet, şöyle son sıramızı gösteriyorum. Arka yüzünden de bütün ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi. Evet, modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Şimdi artık bundan sonraki yapacağımız işlemlerimiz ilk sırada nasıl başladıysak aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle hemen o sırasında bir göstereyim arkadaşlar. İlk sıramızda ne yaptıydık? Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada 6 tane ters ilmek ördük. 1 2 3 4 5 6. Hemen diğer çiçeğimizin karşısına geliyor. Kuracağımız model şu çiçeğin haroşanın üzerine çiçeğimizi oturtuyoruz. Buraların üzerine de haroşalarımızı yaparak devam ediyor arkadaşlar. Evet, modelimizin tamamı bu. İnanın videomu ne kadar kısaltmak istesem de detaylı bir örnek olduğu için uzadı. Hakkınızı helal edin. Şöyle ben daha önce yapmış olduğum bir büyük parçadaki örneğimi göstereyim. Evet, şöyle bir de sürprizim var. Evet arkadaşlar, bu şekilde inciler dizerek ortalarına çiçeklerin süsleyebilirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Elinizde hangi tür inci varsa iğnenin şöyle deliği, iğnenin geçebileceği şekilde incilerden, bu şekilde de olabilir. Yuvarlak tüm incilerden, bunlar yarım inci yapabilirsiniz. Bu şekilde
Ben sadece üzerlerine koydum. Bunu iğne yardımıyla dikebilirsiniz. Bunu battaniyelerde de uygulayabilirsiniz. Battaniyede de bu yüzüne denk gelecektir. Arka kısmı bu şekilde düzgün bir şekilde olacaktır. Şöyle tekrar bunları alarak göstereyim sizlere, detaylı bir şekilde örgümü, arka yüzünü göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu da güzel bir fikir diye düşünüyorum. Umarım uygularsınız sizler de. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında yapabileceğiniz, sadece önlere koyabilirsiniz bu modeli. Arkayı haroşa şekilde yapabilirsiniz yeleklerde, hırkalarda. Şöyle arka yüzünde göstermek istiyorum. Arka yüzü de tertemiz bir örnek arkadaşlar. Battaniye yapacak olanlar alt kısmına dediğim üzere haroşa geçebilirsiniz. Haroşanın üzerine yapabilirsiniz. Kenarlarına da bir miktar haroşa artı ilmekler ekleyerek kenarları haroşa olarak şöyle bir miktar, alt kısmı haroşa olarak bir miktar, üstte de birkaç sıra bitiminde misinalı şişlerle tüm bir şekilde çıkartabilirsiniz. Dediğim üzere incileri de dizmenizde bir sakınca olmaz. Çünkü şöyle düz yüzü önde olacak incilerimiz. Evet arkadaşlar, şöyle tekrar modelimi göstereyim ve videomu kapatayım. Oldukça uzadı videom, detaylı model olduğu için. Evet, bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.